Herkese merhaba. Bugün sizlerle motif birleştirmesi yapacağız. Motiflerin anlatımını önceki videoda paylaşmıştım. Şimdi birleştirmeyle devam edeceğiz ve kenar çalışması yapacağız. Kenar çalışmasını isterseniz yastık çalışmasında, isterseniz yatak örtüsü veya runner çalışmalarında hepsinde değerlendirebilirsiniz. Evet, şimdi birleştirmeyle hemen devam edelim. Ben motifimizin üzerindeki çiçeklerimizin rengiyle devam edeceğim. Burada güzel bir ahenk oluşacağını düşünüyorum. Hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Öncelikle ön yüzden iki motifimi bu şekilde karşılıklı koyuyorum. Önce birinci motifimi aldım. Köşe boşluğundan, bakın şu ilmeğimiz de çok sıkı olmasın. Köşe boşluğundan üstten batıyorum. Daha sonra buraya geldim. Burada da tekrar üstten battım. Pardon. Şöyle ipimi alta alıyorum. İpimi alta aldım. Gördüğünüz gibi hemen şöyle üstten batıyorum. Başlangıcı yaptıktan sonra ipi altta tutmak daha kolay. Şimdi köşeyi de yine üstten battım. Buradan bir ip aldım. Şöyle bütün iki köşenin içinden ve tığımdaki ilmekten kaydırma yaparak bu şekilde bir zincir çekmiş olduk. Şimdi sıradan devam ediyorum. Köşelerde iki zincirimiz vardı ama trabzanın üzerinden devam edeceğim. Burada ilmeğimizi çok sıkı tutmayalım. Çok gevşek de yapmayalım. Şimdi ben biraz elimi yatırarak yapıyorum. O zaman ilmekler küçülmüyor. İlk trabzanın içteki şöyle ilmeğine batıyorum. Bu tarafta da yine şöyle ilmeğin içeriden batıyorum, yani üstten batıyorum her iki bölümde de. Şöyle battım, iki ilmeği birlikte alıyorum, o yüzden şöyle. Bakın 3 tane ilmeğim var. Buradan ipimi aldım. Şöyle toplarken biraz tığımı şöyle yatırarak topluyorum. Tekrar devam ediyorum. İkinci trabzanın üstten battım. Bu tarafa geldim. Burada da yine üstten battım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Evet, elimi yatay tutmaya çalıştığım için ilmeğim tığdan çıkıyor. Tekrar buradan aldım. Buradan tekrar alıyorum. Bakın ilmeğim gördüğünüz gibi çok sıkı değil. Buradan üçünü birlikte topluyorum. Bu şekilde yatay tutarak, yani tığınızı böyle hareket ettirirseniz, çünkü kaydırmayı yaptıktan sonra da ilmek küçülebiliyor. O yüzden e, elinizi yatırarak yaparsınız. Bu şekilde sabitlemiş olursunuz. Hepsi de aynı büyüklükte olur bu kaydırma ilmeklerimizin. Tekrar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi pembe renk çok yakıştı birleştirmeye. Tabii ki sizler ana renkle de birleştirme yapabilirsiniz ama ben motiflerin üzerinde bu şekilde bir çizgi olmasını istiyorum. Hemen şöyle tekrar göstereceğim. Evet, kaydırma tekniğiyle birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi birleştirme yaparken öncelikle yapmış olduğunuz projeye göre motiflerinizi önce enine birleştirip sonra da boyuna birleştirmeniz gerekiyor. Evet, bu şekilde birleştirmemizi, bakın çok düzgün oldu. Burada hem yükselti oluşmadı hem de düz bir zemin oluşturdu. Şimdi birleştirme yaparken bu şekilde benim 4 tane motifim var. Hemen şöyle koyacağım. Devam ederken burada şimdi bu şekilde önce enine birleştirme yapıyoruz. Köşelere geldiğimiz zaman yine köşe boşluklarının içine veya zincirin içine batarak da yapabilirsiniz. 2 tane zincirimiz var. Birinci zincirleri karşılıklı burada. Daha sonra ikinci zincirleri burada köşe boşluklarına yapabilirsiniz. Şimdi biraz oraya kadar geleceğim ben. Hemen onu da göstereceğim. Biraz ilerleyeceğim. Köşeye geldiğim zaman tekrar geliyorum. Köşenin olduğu yere kadar birleştirmemi yaptım. Hemen burada devam ediyoruz. Şimdi burada yarım köşe yaparak da yarım trabzan yaparak köşeleri kapattığımız için burada zincirimiz olmuyor. Yine ilmeklerin şöyle ortasına batıyorum. Bakın burada köşeye geldim. Şurada bir tane trabzanımız artmış. Onu da yedirme yapacağım hemen burada. Şimdi buradan battım. Tekrar buradaki son trabzanın üzerine batıyorum. İçteki ilmeğe. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar boşluğa batıyorum. Sıradaki orada bir tane yedirme yaptım. Yani trabzanımızın bir tanesi arttı. Şöyle ipimi alta aldım.
Yine köşelerin içinden ilmeğimi 3 ilmeğimi birlikte topladım. Şöyle biraz gergin oldu. Şöyle yapacağım hemen. Burada ipimizi çektiğimiz için yine içine batarak yapacağım. Tekrar böyle köşeye battım. Farklı yerden. Buradaki ilk zincirin içine batıyorum. Şu ipimi çekeceğim. Burada 3 ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi benim tığımdaki ilmeğim biraz küçüldü. O yüzden gerginlik oluştu. Şimdi buradan devam ediyorum. Hemen burada yine ikinci, yani bu taraftaki zinciri değil ikinci zincire batıyorum. Bu birinci zincir ise yine boyuna birleştirme yaparken kaydırma yapacağız. O yüzden ikinci zincirin içine batıyorum. Şöyle ve buradan da hep üstten batıyorum. Yine ipim altta. Burada da yine şöyle ikinci zincirin içine batıyorum. Birinci zinciri bu taraftan birleştirirken kaydırma yapacağız. Tekrar 3 ilmeğimi birlikte şöyle topluyorum. Evet, buradan devam ediyoruz. Yine birinci trabzan, tekrar birinci trabzanın üzerinden aldım ve kaydırma yaptım. Buradan devam ediyoruz. Evet, bu şekilde biraz gerçekten gösterirken zorlanıyorum. Yatay tutabilmek için, ama önemli olan üstten batıyoruz. Buradan tekrar üstten batıyoruz ve ipimiz altta olacak. Tığımızdaki 3 ilmeği kaydırma yaparken şöyle tığımı yatırıyorum. Gördüğünüz gibi yine ilmeğim çıktı. Evet. Şimdi bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz köşelerde. Şurada ben biraz kaydırma yaptım çünkü orada ipimiz vardı. Onu gizlemedim. Sonra düzelteceğim. Daha sonra da aynı şekilde buradan birleştirme yapıyoruz. Burada kalan bir zincirleri kaydırmayla birleştirdikten sonra buradan atlarken gerginlik olursa bir zincir çekin, küçük bir zincir. Daha sonra buraya gelip tekrar ilk zincirlere, köşenin ilk zincirlerine kaydırmanızı yapın. Burada bir zincir çekerek geçiş yapabilirsiniz. Evet, hemen ben birleştirmeyi tamamlayıp kenarlar için tekrar geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi hem enine hem de boyuna birleştirmemi tamamladım. Sona geldiğim zaman burada son kaydırmamı yaptıktan sonra köşelerin ilk zincirlerinin içine daha sonra bir zincir çekip ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Şimdi çok kolay bir kenar çalışmasıyla devam edeceğiz. Motiflerimiz vintage havasını yansıttığı için kenarlarının da böyle çok zarif, kibar olmasını istedim. O yüzden çok kolay bir kenar çalışması yapacağız. Şimdi herhangi bir köşeden başlıyorum. Hemen burada şöyle tığıma başlangıç ilmeğini attım. İlk köşe boşluğunun içine battım. Buradan ilmeğimi aldım. Şöyle tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Yine köşe boşluğunun içine ip almadan şöyle batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle ilmeğimi uzattım zincirimin boyuna. Zincirimden biraz kısa olabilir ama hemen hemen zincirimin boyuna gelecek şekilde şöyle uzattım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Bir tane burada trabzana atlıyorum. İkincisinin üzerine battım ve tekrar kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı boşluğun içine tekrar battım. Buradan ilmeğimi aldım, uzattım. Bakın zincirimden biraz kısa oluyor uzattığım ilmek. İkisini birlikte topladım. Bir tane atlıyorum. Diğerinin üzerine yine kaydırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar battım. İlmeğimi çektim. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar bir tane atlıyorum. Diğerinin üzerine yine kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar şöyle hemen ilmeğimi aldım ve uzattım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Bir tane atlıyorum. Diğerinin üzerine battım ve yine kaydırma yaptım. Evet, köşelerin olduğu yere geldim. Hemen burada 3 zincir çektim ve bir tane trabzanım kalmış. Şimdi aynı trabzanın üzerinden şöyle ilmeğimi uzattım. İkisini birlikte topladım. Bir tane trabzana atlıyorum. Boşluğun içine bir tane kaydırma yaptım. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir. Hemen boşluğun içinden yine ilmeğimi alıyorum ve uzattım. Tekrar ikisini birlikte topladım. Hemen buraya şöyle bakın. Şurada kaydırma yapıp birleştirdiğimiz son trabzanlarımız var. Şu iki ilmeği birlikte alıyorum. Şu ipimi de gizleyeceğim.
ve hemen buraya kaydırma yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı trabzan üzerinden, yani son birleştirme trabzanı aslında bu. Hemen ilmeğimi çektim. Şöyle uzattım. Şöyle zincirim terse döndü. 1, 2, 3. Tekrar buradan bir ilmek alıyorum. Uzattım. İkisini birlikte topladım. Hemen bu aradaki kaydırmamızı atlıyorum zincirimizi. Boşluğa geldim. Tekrar kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir. Yine boşluğun içinden bir ilmek aldım. Uzattım. İkisini birlikte topladım. Şimdi burada bir tane trabzan atlamadan, çünkü şöyle çektiğimiz zaman burada birazcık açıklık oluşuyor. İlk trabzanın üzerine şöyle kaydırma yaptım. Hemen şöyle bakalım. Burada volanlanma olursa, yani bakın birazcık hatta olmuş hafiften. Şurada yapmadan da atlayabiliriz. Yani şu şekilde, hemen şöyle göstereceğim onu da. Burada köşe boşluğun içine yaptıktan sonra direkt buraya geliyorum. Yani şuradaki trabzanın değil de şu ipimi çekeceğim. Direkt sıradaki köşe boşluğun içine geldim. Hemen kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar buradan ilmeğimi şöyle çektim ve ikisini birlikte topladım. Yine ilk trabzanın üzerine batıyorum ve bir kaydırma yaptım. İpimiz olduğu için elim üzerine geldi. Bakın burada bir tane eksik yaptım. Daha iyi durdu. Çünkü volanlanma olabilir çok sık yaptığımız için. Evet, köşeleri de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman da nasıl denk gelirse o şekilde devam edeceğiz. Yine burada bir tane artarsa boşluğun içine sadece bir tane yapalım ve yine şu ilkin üzerine kaydırma yaparak ilerleyebiliriz. Ya da sonuncunun üzerine modelimiz geldiyse buraya kaydırma yapıp daha sonra yine modelimizi yapıp yine buradan devam edebiliriz. Volanlanma olursa, yani biraz böyle gevşerse, o zaman burada bir taneye atlayıp ikincinin üzerine de yapabiliriz. Yani köşelerde iki tane yapmamıza gerek yok. Bir tane yapabiliriz. Sadece atlayacağımız trabzanlara göre gerginliğe ya da volanlanmaya göre ilerleyebiliriz. Evet, şöyle burada da zaten köşeden başlamıştım. Buraya gelince kaydırmayla hemen burada ilk yapmış olduğum ilmeğin içinden kaydırmayla bağlayıp ipimi bir zincir çekerek keseceğim. Evet, motif birleştirmemiz ve kenar yapımımız bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.